Merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız hazırlayacağımız pratik ve çok lezzetli peynirli poğaça tarifi hazırladım sizler için. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum. Hamuru için bir tane tam yumurta ve yumurta beyazı, ikincisinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Sıvı malzemelerimi bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı dolu dolu sirke ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Ununu eklemeye geçiyorum. Öncesinde bir su bardağı un ekledim. Üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ununu eklemeye devam edeceğim. Ölçüsünü söyleyeceğim sizlere. 3 gün boyunca hiç bayatlamadı. Biz 3 gün boyunca yedik. Ve bekledikçe tadı daha da güzelleşti. Bu kolay ve lezzetli, bayatlamayan poğaçayı sizlere öneriyorum. Bu arada hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. Hamurunu akşamdan hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Mayasız bir hamur olduğu için sabah direkt bekletmeden fırına koyup sıcak sıcak tüketilebilir. Ben gece uyuyamamıştım. Sabaha karşı yaptım. Bir anda aklıma geldi ve çok da güzel oldu. Çok sevdik. Tahta kaşığı çıkardım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un aldı. Un miktarı değişiklik gösterebilir. Yumuşak, ele yapışmayan, güzel ve pürüzsüz bir hamur yoğuruyoruz. 4-4,5 su bardağı arası un gidebilir toplamda. Ortalama. Bardağım 200 milimlik klasik, her zaman kullandığım bardak ölçüsüyle. 35-40 gram kadar, yani dolu dolu 2 yemek kaşığı diyebilirim. Tereyağı ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağı oda sıcaklığında yumuşamıştı. Hamuruma güzel yediriyorum. Bu arada hamurunuz cıvırsa az un daha eklemesi yapabilirsiniz. Tezgaha alıp daha güzel, rahat yoğurabilmek için tezgaha aldım. Hemen bekletmeden şeklini verip fırına göndereceğim. Kalan unumu eklemeye devam ediyorum. 4. su bardağına geçtim bu arada. Dediğim gibi 4 bardak un kullandım. Yeterince yoğurduğum hamurumu bezeler alıp şeklini vereceğim. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Ve oldukça yumuşak, pürüzsüz bir hamur oldu. İki eşit parçaya böleceğim. Onları da kendi arasında küçük küçük bezelere böleceğim.
Gerekirse un eklemesi yapabilirsiniz. Tereyağı eridikçe daha da kendini bırakıyor. Bu aşamaları hızlı hızlı tamamlamamız gerekiyor. Büyüklüğünü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok bereketli bir poğaça hamuru. Ve poğaçalar da büyük büyük doyurucu oldu. Küçük almama rağmen. Daha da küçültülebilir dilerseniz. Bu aşamada fırınımızı açmamız gerekiyor. Fırının ısınabilmesi için. Sıcak fırında olması gerekiyor. Yoksa tereyağı eridikçe kendini bırakıyor ve hamurumuz, poğaçalarımız dağılabilir. Kurabiye pişirir gibi sıcak alt üst ayarda ısınmış fırına göndermemiz gerekiyor. Ve bezeyi nasıl alıyorum hızlıca onu da gösteriyorum bir iki sefer. Bezelerim hazır. Çok az un serpiyorum gerekirse. Parmak uçlarımla bir çay tabağı büyüklüğünde büyütüyorum, inceltiyorum. Üzerine ben beyaz peynir kullandım. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Patates, kıyma, ıspanak nasıl tercih ederseniz. Ve net gözükmesi için böyle bir tepsiyi ters çevirdim. Bu şekilde birleştirip ters çeviriyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Bir kere daha gösteriyorum. Fırınım ısınıyor bu arada. Sizlere de tekrar hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle sıcak fırına göndermemiz gerekiyor. Daha çok kendini bırakıp poğaçalarımız yayılmasın diye. Kurabiyeye benziyor çünkü biraz. Kurabiye tarzında pişirilmesi gerekiyor. Ocağımı 200 dereceye ayarladım. 200 derecede alt üst ayarda pişiriyorum. 35 dakika kadar sürdü bu işlem. Tüm bezelerimi tamamladım. Üzerine kenara ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. İçine çok az süt ya da sıvı yağ ekleyebilirsiniz dilerseniz. Ve biraz da çörek otu ve susam karışımı serpiyorum. Fırından da kısa bir görüntü aldım sizler için. Görüyorsunuz kurabiye gibi çatlıyor poğaçalarımız. İçi çok güzel pişiyor. Hiçbir hamurlaşma yok kesinlikle. Sizlere de kesinlikle öneriyorum. İç dokusunu gösterip videomu tamamlayacağım. Bu güzel poğaçayı denerseniz bana sonucu yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Hemen iç dokusunu gösterip videomu dediğim gibi tamamlıyorum. Servis tabağına alıyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin bu arada. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde ve yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.